Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bu videomda sizinle iki şişle yapacağımız bir model çalışacağız. Çok kolay bir model ve çok gösterişli bir model olacak. Çalışacağımız modeli bebek örgülerinizde, yetişkin örgülerinizde, özellikle atkı ve berelerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu modeli çalışırken ben orta kalınlıkta bir yün aldım ve şiş numaram da şöyle 4 olarak çalışacağım. Çok küçük numaralı şişlerle yapmayın bu modeli. En azından hani yarım milimetre ya da 1 milimetrelik büyük bir şiş numarası kullanmanızı tavsiye ederim. Modelin kendisini gösterebilmesi için. İlmek sayımıza gelecek olursak 4 ilmek ve katları artı 2 ilmek modeli tamamlayabilmek için 2 tane de kenar ilmeği ekleyerek çalışmaya başlayabiliriz. İlmek sayısını tekrar etmek istiyorum. 4 artı 4, 4'ün ve katları artı 2 artı 2 tane de kenar ilmeği. Bu şekilde çalışmamızı yapabiliriz. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için alttaki zil butonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır. Her eklediğim videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Lastik çalışmasını yaptıktan sonra örgünün arka yüzünde modeli kurmaya başlayacağız. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Öncelikle ipimi arka tarafa attım. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ve 2. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters. 2 düz ve 2 ters. Arka yüzden modelimizin birinci sırasında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örüyoruz. Şimdi burada bir önemli püf nokta var. Örgümüzün başındaki 2 ilmeğimiz düzdü. Sıramızın sonundaki 2 ilmeğimizin de düz olarak bitmesi gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Yani ters başladıysanız, ki ters başlamayın, düz başlayın. Düzle bitirmek durumundasınız. Tersle başlama durumunuz olursa da ilmekleri ters ilmekle bitirmek durumundasınız. Şimdi ilerleyen sıralarda ters ilmekle de başlayacağız. Sıranın sonunda da ters ilmekle bitirmiş olmamız gerekiyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam aynen o şekilde örüyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde. Bakın, ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Yani 3. sırasındayız. Yine burada da ilmeklerimi nasıl görüyorsam aynen o şekilde örmem gerekiyor. 2 tane düz, 2 tane ters. Şimdi örgümüzün 4. sırasındayız. Şöyle bakın. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz olarak 4. sıraya kadar geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada öncelikle 2 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İpimi arka tarafa attım. Şimdi 2 tane düz ilmeğimizin 1, 2, 3 şu aradan, bakın, boşluktan, şu aradaki boşluktan batıyorum ve ilmeğimi buradan çıkartıyorum.
uzattım. Buradan bir ilmek çıkarmış olduk. Şimdi 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek çıkarttık, 2 düz ördük. Yine aynı boşluğa batarak bir tane daha ilmek çıkartıyoruz. Şimdi 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir kenar ilmeği, 2 tane ters. Bir tane ilmek çıkardık, 2 düz ördük. Aynı boşluğa batarak bir tane daha ilmek çıkardık. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar gösteriyorum. Bakın burada birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra. Yani şuraya batıyoruz. İlmeğimi çıkardım. Bir tane düz, ikinci düzümü ördüm. Tekrar aynı yere batarak şöyle ikinci ilmeğimi de çıkarmış oldum. 2 tane ters. Aynı işlemi yine burada devam ettirelim. Örgümüzün 5. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şurada çıkarmış olduğumuz ilmekleri örmeden alacağız. 1, 2 tane ters. Örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. 2 tane düz örüyorum. Örmeden aldım. 2 tane ters. Bir tane daha örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. Düz örüyorum. Örmeden aldım. 2 ters. Örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bir tane ters ördüm. Bakın. Bu iki ilmeğin yönlerini değiştirerek kesme işlemi yapacağız. Şimdi ikisini bu şişime aldım. Yönünü değiştirdim. Şöyle. İpim arka tarafta ve şişimi bu şekilde tutarak düz örüyorum ve kestim. Çünkü bizim buradaki ilmeğimizin yönünün bu şekilde olması gerekiyor. Aradaki 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi buradaki sadece yapmış olduğumuz artırmanın yönünü değiştirdik. Bakın şişimi bu şekilde geçirdim ve ördüm. Devam edelim. Bir ters ve bir tane yaptığımız arttırma var. Yani çıkardığımız ilmek var. İkisini bu şişe aldım. Yönlerini değiştiriyorum. Ve şişimi bu şekilde alarak kesme işlemini yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Sadece şunun yönünü değiştirip şöyle kesiyoruz. İki ilmeğimi aldım, yönlerini değiştirdim. Ve kestim. 2 tane düz ilmeğim. Şu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve kestim. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz ve model kaydırma işlemi yapacağız. Şimdi 6 sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle yine ön yüzden de göstereyim bakın. Arka yüze geldiğimizde ise kenar ilmeğimi
örmeden alıyorum. İlk başladığımızda 2 tane düz ilmekle başlamıştık arkadaşlar. Şimdi ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Yani ben bunu düz değil de 2 tane ters ilmekle başlayacağım. 2 tane düz, 2 tane ters. Model kaydırma işlemi yaptığımız için 2 tane düz, 2 tane ters, 2 tane düz ve bakın sıranın başında ters ilmekle başlamıştık ve sıranın sonunda da yine ters ilmekle bitirdik. Yine burada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzde de bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. 7. 8. ve 9. sıraları tamamladım. Örgümüzün arka yüzü 7. sıraydı. 2 ters 2 düz. Örgümüzün ön yüzü 8. sırası. 2 ters 2 düz. Örgümüzün 9. sırası. 2 ters 2 düz yaptık ve şu an 10. sırasındayız. Bakın. Şöyle. Şimdi modelin başında yarım örnek yaparak devam edeceğiz. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz var. İkisini de düz örüyoruz. Şimdi burada bir tane yarım model çıkartacağımız için 1, 2 ve 3. Üçüncü boğuma yani 2 ilmeğin arasına battım. İlmeğimi çıkardım. 2 tane tersimi örüyorum. Öncelikle 1, 2, 3. Tam bir model çıkartacağımız için 2 ilmeğin arasına battım. 1 ve 2. Aynı yere batıyorum. Tekrardan ilmek çıkardım. 2 ters. 1, 2, 3. 2 düzümü örüyorum. Tekrar aynı yere batarak ilmek çıkardım. 2 tane ters. Şimdi burada 1, 2, 3. Üçüncü araya batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıp 2 düz örüyorum. Yarım model yapacağız sıranın başında ve sonunda. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Buradaki yaptığım artırmayı örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 1 örmeden aldım. 2 tane ters, bir tane daha örmeden aldım. 2 düz örmeden aldım. 2 ters, 2 düz. Yine bakın şu iki düzün arasından çıkardığımız yarım modeldeki artırmayı da şöyle örmeden alıyorum. 2 tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi burada ise bakın model zaten kendini ortaya çıkardı. Yapacağımız işlemlere geldik. Bir tane düz örüyorum. İkinci düzümü de ördüm. Şimdi şu ilmeğimi yönünü değiştiriyorum ve ikisini bir kesiyorum. Şu ilmeklerimi aldım, yönlerini değiştirdim. Şişimi şöyle taktım ve kestim. Aradaki 2 düz ilmeği örüyorum. Sadece ilk ilmeğin yönünü değiştirdim, kestim. Yönlerini değiştirdim. Şişimi şu şekilde takıyorum. İki düzü ördüm. Sadece şunun yönünü değiştirdim.
Sondaki ilmeğin ise ikisinin de yönünü değiştirdim. 2 tane düzümü örüp kenar ilmeğimi de ördüm ve bakın böyle. Şimdi arka yüze geldiğimizde yine ilmeklerin yerleri değişecek. Yani 2 düz ilmekle başlayacaksınız. Ben zaten modeli önden çalıştım. Şöyle onu da göstereyim size. Angora bir iple çalıştım ve gerçekten şahane oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şöyle yine göstereyim modeli, bakın gerçekten çok güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.